Başka dünyaların keşfi, öte gezegen nasıl keşfedilir? Temelleri 1988 yılında başka gezegen keşifleri, öte gezegen ilk keşif büyük yankı uyandırmasından itibaren çok fazla ilgi çekti ve acemi gözlemcilere kadar öte gezegen keşifleri çok fazlalaştı. Hatta haberlere bile konu olan 9 yaşında yabancı uyruklu çocuklara kadar ilgi uyandıran gezegen keşiflerini bu videomuzda inceleyeceğiz. Öte gezegen ya da güneş dışı gezegen, güneş sistemi dışındaki başka sistemlerde bulunan veya herhangi bir sistemde bulunmayıp başıboş gezen gezegenler için kullanılan terimdir. İnsanlık tarihi boyunca insanlar dünya dışı yaşamın olduğuna inandı. Bu inançları doğrultusunda ilk başta yaşamın kaynağının güneş sisteminde bulunan gezegenlerde olabileceğini düşündü. Teknolojinin gelişmesiyle önce uydumuz Ay'da, sonrasında ise güneş sistemi içindeki diğer gezegenlerde yapılan gözlemsel çalışmalar buralarda akıllı yaşamın olmadığını bize gösterdi. Bu durum yeni yerler keşfetmemiz gerektiğini ve akıllı yaşamı bu yeni yerlerde aramamız gerektiğini bize öğretti. Peki ama nerelere bakılmalıydı? İçinde bulunduğumuz sistemin dışında, yani başka yıldızların çevresinde bulunan gezegenleri. İlk keşif. Başka gezegenler bulma fikrinin ilk meyveleri 1988'de alındı. PSR B1957 artı 20b ilk keşfedilen öte gezegenimiz oldu. PSR 1957 artı 20 ve kütlesi dünyanınkinden 6990 kat daha fazla, yarı çapı ise hala bilinmiyor ve bir yılı ise sadece 9.1 gün. Bu keşif astronomi dalında yeni bir heyecan yaratmıştı ve o günden sonra keşifler arka arkaya gelmeye başladı. Sadece keşifler olmuyordu. Keşfedilen eski öte gezegenlerin verileri her geçen gün yenileniyor ve daha hassas sonuçlar alınıyordu. İlk zamanlar bulunan bu öte gezegenlerin yaşam kuşağında olup olmaması merakla araştırılıyordu. Özellikle dünya her benzeri yaşam arayışı. Yaşam kuşağını kısaca ve net bir şekilde açıklarsak suyun sıvı olduğu bölgedir. Güneş sistemi bu kuşak yaklaşık 0.8 ile 1.5 astronomik birimdir. Hem dünya benzeri hem de yaşam kuşağında bulunan gezegenlerin keşfedilemeyişi bilim insanlarını yaşamı bulma konusunda yeni rotalar çizmeye itti. Güneş sisteminde bulunan dev gaz gezegenlerin uydularında yaşamın var olabilme düşüncesi çalışmaları öncelikle bu konuya iterken burada da gözlemlenemeyen akıllı yaşamı ilerleyen dönemlerde keşfedilen dev gaz öte gezegenlerin uydularında aramaya itti. Tabii şu ana kadar akıllı bir yaşam keşfedilmedi. Fakat sayısal verilerle konuşacak olursak 589 tane çoklu gezegen sistemi, içerisinde birden fazla gezegeni barındıran yıldızların sistemi, 2598 gezegenli sistem, tek bir gezegen barındıran yıldızların sistemleri ve sistemi bulunmayan onlarca başıboş gezegenle birlikte toplamda 3473 gezegen keşfedildi. Bu gezegenler dünyaya kütlece benzer, yarı çap olarak benzer, periyot olarak benzer ve yarı büyük eksen olarak benzer öte gezegenler olsa da diğer parametreler birbiriyle örtüşmediği için dünyaya tam anlamıyla benzer bir öte gezegen henüz keşfedilmedi. Dikine hız gözlemi. Keşif kısımlarına bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Çok uzaktaki bir yıldız hakkındaki birçok bilgiyi yıldızın tayfı kaydedilerek belirlenebilir. Gezegeni olan bir yıldızın dikine hızı onun sistemin kütle merkezi çevresindeki yörünge hızından hesaplanır. Yıldızın gözlenen bu hızı gözlemcinin görüş doğrultusundaki dikine radyal hızıdır. Yıldız bu küçük yörüngesinde bize doğru yaklaşırken tayfı maviye, uzaklaşırken ise kırmızıya kayar. Sonraki sayfadaki çizelgeyi inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu çizelgeyi size videoda vereceğim. Buna aslında günlük hayatta da rastlarız. Örneğin bir ambulans size yaklaşırken sirenin sesi yaklaştığını belli edecek ölçüde artmaya,
uzaklaşırken de azalmaya başlar. Buna Doppler etkisi adı verilir. Güneş sistemi dışındaki gezegenleri izleyerek kendi güneş sistemimizle ilgili sorulara yanıt bulabiliriz. Gökbilimciler ve yıldız gök adalarla ilgili kuramları çok farklı türde ve yaştaki yıldız ve gök adaları inceleyerek ulaşmışlardır. Buradan hareketle de kendi gök adamızı ve güneşin yeri belirlenmiştir. Güneş sistemi 4,6 milyar yıl yaşındadır. Bu sistemin nasıl oluştuğunu doğrudan sistemi gözleyerek bulamıyoruz. Bu sorunun yanıtını bize genç gezegensel sistemler verebilir. Ne tür gezegenler keşfedildi? Günümüz teknolojisiyle bugüne kadar çoğunlukla Jüpiter büyüklüğünde ya da Jüpiter'den daha büyük gezegenler keşfedildi. Daha küçük gezegenlerin keşfi zor olmakla birlikte birkaç tane iki dünya kütlesinden daha küçük gezegen de keşfedildi. Keşfedilen gezegenlerin arasında dev ve çok sıcak gezegenler ek olarak küçük ama buzlu yapısı olan gezegenler de bulunmaktadır. Yanıtlanması gereken ilginç sorulardan biri de yıldızın türüne göre gezegenlerin özelliğinin etkilenip etkilenmediğidir. Bulunan bu gezegenlerde halka yapıları ve uyduları da bulunabilir. Ama bu yapıların keşfi daha zordur. Güneş sistemi dışındaki yaşam. Güneş dışı gezegenlerin araştırılmasıyla Güneş sisteminin oluşumu ve geleceği hakkında bilgi edinilmeye çalışılıyor. Yine aynı düşünceyle bu gezegenlerde yaşamın olma olasılığı da araştırılıyor. Keşfedilen gezegenlerde yaşam olabileceği ya da gelecekte gerçekleşebileceği düşünüleceğinden gökbilimciler bu yeni alana büyük ilgi duymaktalar. Öte biyoloji, egzobiyoloji, dünya dışındaki yaşam ile ilgilenmektedir. Yaşam kavramı tartışmalı olmasına karşılık çoğunlukla kabul gören karbon temelli bir yaşamın izleri iki koşul altında aranmaktadır. Yaşamı barındırabilecek bir gezegenin büyüklüğü 1 ile 10 dünya kütlesinde olmalıdır. Daha küçük olursa atmosferi oluşacak kadar kütle çekimi oluşturmaz. Daha büyük olması durumunda ise çok fazla hidrojen atomuna sahip olarak bir gaz gezegen olacaktır. Yaşamın ortaya çıkmasının diğer bir şartı ise sıvı sudur. Bir gezegende sıvı su ancak yıldızın yaşam alanı Goldilocks veya Habitable Zone içinde yer alan gezegenlerde mümkün olabilir. Bu bir gezegenin yıldızından ne kadar uzakta olması gerektiğini de belirler. Öte biyoloji şu an için öte gezegenin alanının çok aktif bir alanı değildir. Ancak gelecekte çok aktif bir alan olacaktır. Önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşecek görevlerden ESA'nın Darwin ve NASA'nın dünya benzeri gezegen keşfi Terrestrial Planet Finder Missions görevleriyle birlikte gökbilimciler öte gezegen keşiflerinde oksijen, karbondioksit ve klorofil arayacaklar. Dünyaya en yakın yaşanabilir öte gezegen Proxima b. Güneş sistemi dışındaki gezegen isimleri arasında en popüler olan bu güneş dışı gezegen en çok konuşulanlardan oldu. 2016 yılında araştırmacılar Proxima Centauri gezegeninin yörüngesinde dolaşan Proxima b adlı öte gezegeni buldu. Proxima b Dünya'dan 1,3 kat daha büyüktü ve araştırmacıların söylediğine göre kayalık bir yerdi. Bu gezegen ayrıca yıldızının yaşanabilir bölgesindeydi. Tıpkı Ay'ın Dünya'ya tek bir yüzünü gösterdiği gibi Proxima b'nin de ana yıldızı ona tek bir yüzünü gösteriyordu. Ne yazık ki Proxima b adlı bu öte gezegen Dünya'ya çok uzak olduğundan bilim insanları diledikleri gibi bir araştırma yapamıyor ve olay sadece varsayımlardan ibaret oluyor. Bu konuyla ilgili olarak daha önce hazırlamış olduğumuz birkaç videomuzda bilgi yer almaktadır. Proxima b gezegeninde hayat var mı? NASA'nın Kepler teleskobu ile tespit edilmiş olan bu gezegende su olup olmadığı ise hala bir tartışma konusu durumunda. Öte gezegenlere dair araştırmalar 1990'lı yıllara kadar öte gezegenlerin varlığını kabul edilmemiş olsa da gökbilimciler aslında gezegenlerin o zamana kadar var olduğunu ikna olmuştu.
Bu yalnızca bir düşünceden ibaret değildi. Pek çok bir gökbilimci bu konuda araştırma ve gözlem yapmıştı. Hatta British Columbia Üniversitesi astrofizikçilerinden olan Jamie Matthews ile yapılan ilk araştırmalara katılan isimler arasındadır.